Eğer Fenerbahçe'ye gelseydi Metin Oktay'ın tacını alacak tek insandı dedi. Cemil'le beni el ele tutuşturup ille Fener'e diye tempo tutarlardı. Ben Ankaragücü sevdalısıyım dedim. Ben Ankaragücü taraftarını terk etmem dedim. Ben Los Angeles 2028'de yüzme adına bir madalya olabileceğini düşünüyorum. Niye 5'te gider yüzücüler yüzmeye? Çünkü Galatasaray'a Osimhen geldi, adam silip süpürüyor. her gittiğim platformda ben babamın oğlu olmakta bir gurur duyuyorum. Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Bir baba, bir oğul. Oğlu çok tanımıyorum ama babayı çok iyi tanıyorum. Baba bir efsane ama oğlu da spor yöneticiliğinde bir efsane haline gelmeye başladı. Sevgili Ali Osman Renklibay, sevgili abim, sevgili futbolcu anıtım diyeyim ben size ve sevgili oğlu Seçkin Renklibay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmetciğim. Ali Osman abi. Seninle karşılaşmak benim için gerçekten gurur verici. Benim için. Yıllardır görmüyorum. Evet. Şu anda gördüm ve seni de çok iyi gördüğüm için memnuniyetimi de ifade etmek Çok isterim. teşekkür ediyorum. Ya Ali Osman abi şimdi bahsedeceğiz ama sen amatör lig, Evet. 3. lig, 2. lig, 1. lig, Süper Lig bütün bunlarda gol krallığıyız. Hatta küme düşmüş takımda gol kralı olmuş bir Evet. futbolcusun. Tabii benim anılarım gerçekten çok üst seviyede ama bunları kısa kısa ifade etmek isterim. Mehmetciğim söylemiş olduğun ifade gerçekten ben tüm oynadığım liglerde ki bu dünyada belki araştırıldığı zaman böyle bir Bence de zannetmiyorum. çok. Bence de Her çok. ligde oynayıp da gol kralı olan bir insan olduğunu zannetmiyorum ben de. Hele Türkiye Ligi'nde büyüklerde oynamadan gol kralı olmak. Evet, onların içerisinde gol kralı olmak her adamın harcı değildi. Ben her oynadığım ligde gol kralı olmanın tabii ki mutluluğunu yaşadım, o güzelliği yaşadım. Tabii ki efsane olduğum Ankaragücü benim için çok farklı bir kulüp. O zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bana çok talip olmuşlardı. Beni almak için gerçekten o dönemde Emincan Kurtaran, Fenerbahçe Başkanı. Allah rahmet eylesin, evet. Allah rahmet eylesin. Kongreleri vardı. Benle altın ayakkabıyı ben İstanbul'da aldım. Ankara'ya benimle beraber döndüler. Yanında Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur Paşa da vardı. Beraber geldik Ankaragücü yönetimine beraber girdik. O sırada işte Emincan Kurtaran bizim taraftarımız Bay Osman'ı mutlak surette takımda görmek istiyorlar. Ki ben şunu da ifade edeyim. O zaman Fenerbahçe ile biz Ankaragücü olarak İnönü Stadı'nda karşılaşırken Cemil'le beni el ele tutuşturup ille Fener'e diye tempo tutarlardı. Tribünü selamladık. Hatta espri de yapmıştım Cemil'e. Cemil Turan, Fenerbahçe Turan'a, efsanevi boy. o da efsanesi. Evet. Dedim ki Cemil bak dedim Fenerbahçe beni istiyor. Ne diyorsun falan dedim. Dedi ki Ali Osman sen dedi krallığına Ankara'da devam ettir. Ben de dedim ki o zaman gelince herhalde dedim biraz sıkıntı olacak senin için dedim. İşte o zaman Ankaragücü tabii ki ben bir gün sonra açıklama yaptım Mehmetciğim. Şöyle ifade ettim. Ben Ankaragücü sevdalısıyım dedim. Ben Ankaragücü taraftarını terk etmem dedim. Ki ondan sonra Ankaragücü taraftarı bana anlatılmaz sevgisi oluştu. Hala maçlara gidiyor musunuz? Gidiyorum. Geçen Beyoğlu Spor'la müsabakaları vardı. Oraya gittim. İnan orada tabii Ankaragücü'nün şu anki orada o ligde oynaması benim için üzüntü verici. Yani Ankaragücü Ama büyük camialar nerede olursa olsun her daim büyük. her zaman Yani her zaman. Ankaragücü'nün yine taraftarı yine inan sahnede, inan tribünlerde o tezahüratları hala devam ediyor. Bundan da memnuniyet duyuyorum tabii. Peki Seçkin, şimdi yani hakikaten sportmen bir baba. Ya ben böyle tanımlıyorum. Sportmenlik benim için çok daha önce gelen bir şey. Bütün o büyüklerin hegemonyasına rağmen oradan çıkmış bir baba ve o babanın da son derece başarılı bir spor yöneticisi oğlu. Şu anda Yüzme Federasyonu'nda Evet, genel sekreter genel olarak sekreter. görev yapıyorsun. Ve Ajax'ta görev yaptın. Evet. Londra'da görev yaptın. Hatta en son olimpiyatlarda 2024'te olimpiyatların doğduğu kentte, doğduğu ülkede yani Yunanistan'da bizi temsil ettin. Doğru. Böyle bir babanın oğlu olmak mı yönlendirdi yoksa gerçekten bir spor aşkın vardı için? Tabii doğduğumda babamın tabii ki bize bir rol model olarak gördük hep. Hem ben hem ablam. Babam bizim için tabii çok değerli. Herkesin babası tabii kendine göre değerleri vardır ama babam bizim için her zaman böyle büyüme çağımızda özellikle hep dışarıda da olduğu için işte futbolculuk dönemine yetişemesek de teknik direktörlük döneminde de hep ona böyle özlem duyardık ve babam bizim için ayrı bir figürdü ve sporun içinde de doğduğum için ben de bir dönem sporla, futbolla, profesyonel futbol oynadım. Senin mevkin hangisiydi? Ben de babam gibi şimdi bir şey söylemeyeyim tabii ki babamın yanında ben de 9 numaraya giyiyordum ama Öyle mi? Ankaragücü'nde ilk lisansını çıkardım. 11 yaşında. ve ardından işte 9,5 yıl profesyonel futbol yaşantısından sonra artık tabii ki ülkemizdeki baba oğul figürü özellikle o alanda babanız çok üst seviyede bir rol modelse iyi bir performans göstermişse hep bir kıyaslama söz konusu olduğu için tabii
kıyaslandığımız kişi baba olunca oraya yetişmek çok zor. Ben de bir sakatlık evresinden sonra artık babamla da gerekli istişare edip spor yöneticiliği alanında ülkemizde farkındalık yaratmak adına futbolu bırakıp üniversite eğitimi, yüksek lisans eğitimimi bitirdim ve yurt dışına Ajax kulübünde bir Türk futboluna neler katabilirim, özellikle altyapı anlamında neler katabilirim, bunun çabası içerisine girdim. O dönemde ilk tabii 2010 yılında ben Başakşehir Futbol Kulübü'ndeydim. Orada akademi idari koordinatörlüğü görevini yürütürken o dönemde bir işte farkındalık yaratmak adına mesleki kariyerimde ileride daha farklı pozisyonlara gelebilmek adına oraya gitmeyi tercih ettim. Orada da çok şeyler öğrendim tabii bu staj döneminde. Muhakkak tabii. Kariyer yolculuğum spor yöneticiliği alanında böyle başladı diyebilirim. Çok fark var mı aramızda? Farklı parametreler var. Tabii ki şimdi sporda başarılı olabilmek için çok farklı etkenler var. Tesisleşme, antrenör eğitimi. Bunların bütünü bir bütün haline getirebilirsek, yani bunların tamamını sağlıklı bir yapıya kavuşturabilirsek zaten sürdürülebilir bir başarı oluşuyor. Bizde bunların çoğu var ama tabii ki eksiklerimiz bu sürdürülebilirliği belki sağlamıyor. İşte farklı branşlardan örnek verirsek işte yüzmede son dönemde bir başarı grafiği var. Oraya geleceğim. Yani hatta biraz 2028'e doğru, Los Angeles'a doğru, olimpiyatlara doğru gideceğim. Bizi bir sürpriz bekliyor mu yüzmede 2028'de? Bence bekliyor. Özellikle ben 9 yıldır Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreterliği yapıyorum. Tabii kurumumuzda da sportif anlamda da ve idari anlamda da, federasyon anlamında da çok bir ivme kazandı. Sportif başarı yönünden de Tokyo'da başlayan pandemi dönemindeki olimpiyatlardan 2 yıl önce yapılan Paris 2024 ve önümüzde yapılacak Los Angeles'ta da açıkçası bu Tokyo ve Paris'teki başarıların ben üstüne koyularak artık bir madalya geleceğini düşünüyorum. Bekliyoruz yani. Kürsü bekliyoruz. Neden derseniz zaten Türk yüzme tarihinde en fazla kota alan dönem bize denk geldi. Doğru. Şu anda. Doğru. Son dönem özellikle. Başarılı giden sporcularımız var. Özellikle tabii büyük kulüplerin, futbolda yatırım yapan kulüplerin de yüzmeye de yatırımları var bu anlamda. Ben Los Angeles 2028'de yüzme adına bir madalya olabileceğini düşünüyorum. Zaten ilk defa Türk yüzmesinde bir final yüzmesi gerçekleşti. Kuzey Tunçerli. Yani 17 yaşında bu başarıyı çok erken elde etti. Umuyorum Los Angeles'ta da bunun üstüne koyarak devam eder diye düşünüyorum ben. İnşallah. Peki Osman abi, bir tarafta üniversite inşaat mühendisliği, diğer tarafta futbol. Bu ikisini birlikte yürütebilmek gerçekten çok güçlü. O konuda şöyle, ben o zaman Adana'da akşam olması dolayısıyla okulum Çukurova Üniversitesi'nde. Ceyhan'da oynarken ben oraya Ceyhan'a gitmem de bir enteresan olay. Adana'da mühendislik okulu açılınca ben tabii ki oraya rahmetli babam benim mühendis olmamı çok isterdi. O dönemde Adana Spor'da... Şimdi buraya bir dakika ara verelim. Şimdi rahmetli babam mühendis olmamı çok ister dediniz. Yanınızda da evladınız var spor yöneticiliğinde. Onun nerede olmasını istersiniz siz? O şu anda bana göre Mehmetciğim spor yöneticiliğinde, spor ekonomisi ve spor yöneticiliği konusunda gerçekten mükemmel bir donanıma sahip. Ben kendisiyle gurur duyarım. Ben sevgili Seçkin'in aldığı eğitimlere baktım şöyle. Eğitime baktığınız Yani zaman... gerçekten çok donanımlı. Yani ben istiyorum ki Türk sporunda yöneten insanlar benim oğlumun bu değerlendirmesini yapmasını isterim. Bu birikimin mutlak surette o yönetenlere sirayet etmesini isterim. O algılamayı yapsınlar çünkü Türk sporunun buna ihtiyacı var. Yöneticiye ihtiyacı var. Futbolda tabii ki yöneticileri gördüm. Orada eksiklikleri çok iyi biliyorum. Yani yöneten insanlar gerçekten rant peşinde sonuçta. Baktığım zaman ki benim dönemim için ifade edeyim bunu. Ama şimdi benim oğlum olarak ifade etmek istediğim şey şu. Oğlum bu donanıma haiz. Kendisinden bu konuda mutlak surette ki kendisi üniversitelerinde şu anda derslere gidiyor. Bu konuda da tabii ki gurur duyuyorum. Kendisine yakından da takip ediyorum. Bu birikimden inşallah Türk kamuoyu fayda sağlar diye düşünüyorum. İnşallah 2028'den sonra bir madalya ile birlikte Seçkin'i yeniden konuk etmiş oluruz. İnşallah. İnşallah. Şimdi mühendis olarak da o dönemde ben futbolcu arkadaşlarım, inanın ben o zaman okula gittiğimi diğer futbolcu arkadaşlarım çok fazla bilmezdi. Akşam üzeri ben defterimi, kitabımı alır okula giderdim o zaman. O arkadaşlarım bile bilmezdi benim okula gittiğimi. İnanır mısın? Akşam giderim saat 10'da, 10.30'da ders biter. Adana'ya dönerdim. Ceyhan'da tabii ki başladım. Adanaspor'a gelince çok daha kolay oldu. Daha basit oldu ki arası 30-40 dakikaydı. Osman, müthiş bir disiplin gerektiriyor aslında sporcu olmak. Yani hem zihinsel hem fiziksel bir disiplin gerektiriyor. Seçkin, yüzme sporunda özellikle son dönemdeki bu olumlu ivmeyi değerlendirdiğin zaman bir karakter değişimi, bir disiplin değişimi görebiliyor musun? Mutlaka görüyorum. Şimdi zaten
bireysel spor branşlarının hepsi zor. Ama yüzme inanın diğer branşlardan, takım sporlarından zaten zor. Ayıran çok farklı özellikleri var. Özellikle mental olarak çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Ailelere çok iş düşüyor bu Bu anlamda. noktaya geleceğim. Ailelerine, çünkü ben etrafımda hep görüyorum yüzmeyle ilgilenen çocukların sabah 5'te aileler Evet. kaldırıyorlar. Niye 5'te gider yüzücüler yüzmeye? Çünkü rakipleri şimdi baktığımızda Avrupa'da ve dünyadaki özellikle yüzmeye ekonomik olarak çok fazla katkı sunan ülkelerle başa çıkabilmek adına bunun tıpkı futboldaki gibi işte sabah öğle akşam antrenmanları ama tabii yüzmede daha erken saatlerde oluyor. Bunun bir gerekçesi var mı? Bunun bir gerekçesi açıkçası kahvaltı yapmadan önce daha vücudun erken uyanıp o zindeliği sağlayabilmek adına çok erken saatlerde işte 5-5.30'da gidiyorlar. 6'da tesisler açılıyor ve orada 9'a kadar antrenman yapıyorlar. Okula gidiyorlar, geliyorlar öğleden sonra. Sonra bir de akşam antrenmanları. Yani çok yoğun bir trafikleri var ve buna dayanacak tabii ki inanılmaz bir Mental bir güç mental gerekiyor. güç gerekiyor. Hem burada dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Beslenmeleri açısından, aileleriyle olan ilişkileri, okul hayatları, sosyal hayatları hakikaten tüm bu parametreler bir araya gelirse zaten inanılmaz bir başarı söz konusu oluyor. Ki yüzmedeki şu anda tabii tıpkı futboldaki gibi ekonomik olarak çok fazla yatırım yapan ülkeler var. Yüzmede de bizim mücadele ettiğimiz ülkeler tabii baktığımızda olimpiyatlarda zaten bunlara şahit oluyoruz. Çok güçlü ülkelerle baş ediliyor. Ama biz de hem son yıllarda yapılan bu tesisleşme hamlesi hem spora yapılan yatırımlarla hakikaten yüzmede de zaten bu başarı grafiğini herkes kamuoyu da şahit oluyor diyebilirim. Ali Osman abi çok yetenekli bir futbolcuydunuz. Yani çok yetenekli bir golcüydünüz. Şimdiki antrenman teknikleri, gelişmiş antrenman teknikleri sizin döneminizde yaşanmış olsaydı herhalde ortaya çok daha farklı bir Ali Osman Renklibay çıkardı. Biraz evvel çok güzel bir ifade kullandınız. Şöyle söyleyeyim Mehmet'im, disiplin dediniz. Bu bana göre sporda ana tema. Disiplinli olduğunuz zaman ki yaşamınıza o disiplini soktuğunuz zaman inanın tabii ki bunun yanında disiplin yanında çok çalışma gerekir. Muhakkak. Mutlak surette bu çalışmanın neticesinde istediğiniz o noktaya mutlak surette çizgiye geleceksiniz. Ama bir gerçek var. Türkiye'de bizim dönemimizde tabii ki bu malzeme açısından, sahaların çimlenmesi açısından, beslenme çok farklı. Yani bizim Ben dönemimizde... sizin oynadığınız özellikle İnönü Stadı'nı hatırlıyorum. Hani kalelerin önü ceza Balçık sahası olurdu. balçık olurdu. İnanın bileklerimize kadar olurdu çamur. Ama bir gerçek var. Ben hep söylüyorum. Bizim dönemimizdeki tabii ki eğitim, yani antrenör anlamında eğitim yeni başlangıçtı. Bana göre çok fazla hocalarımızda arzulanan veya istenilen düzeyde o bilgi donanımı bana göre çok fazla yoktu. Ben açıkça söyleyeyim bunu, ifade edeyim. Ben çünkü teknik direktörlük de yaptım. Ben Türk futbolundaki eksiklikleri, inanın bunu mühendis olarak ifade etmek istemem ama siz açtığınız için söyleyeyim. Futbol mühendisisiniz. Mühendis olarak da ben bilinçli, planlı bir şekilde gittiğim kulüplerde bilhassa genç takımlara çok önem verdim. Altyapıya önem verdim ve aldığım altyapıdan oyuncular, inanır mısın, sayamayacağım kadar çok fazla. Onları Türk futboluna kazandırdım ama bunun yanında Hacettepe Üniversitesi ile o dönemde inanın ben Caner Açıkada profesör hocam kendisiyle, inanır mısın, o dönemde kendisini bir hafta davet ederim. Yanında ekibiyle gelir. Bütün testleri yaptırırım. O testlerin neticesinde kapasiteleri ölçerim. O kapasitelere göre o gençlere çalışma temposu içerisine sokardım. Ve bunların hepsinde son derece güzel şeyler ortaya çıktı. Bugüne kadar o çıkardığım oyuncular, inanır mısın, Türk futbolunda yıllarca liglerde oynadılar, hizmet ettiler. Onlarla da gurur duyarım her zaman. Peki Seçkin, yüzmede nasıl? Yani antrenör eğitimi, sporcu eğitimi başka bir nokta. Bir de antrenör eğitimi var. Eğitmenin de eğitimi var. Doğru. Bu noktada nasılız yüzmede? Şöyle açıkçası zaten sportif başarılar geldikçe de antrenörlerin de kendi yeterlilik düzeylerini sorgulamaları da gündeme geliyor. Bizler de yönetici olarak hakikaten 2022'de özellikle bir Avrupa Birliği projesine de imza atmıştık. Portekiz Yüzme Federasyonu ile ortak bir çalışma yapıp olimpiyatlara hazırlanan sporcuların antrenörlerini Portekiz'e gönderip oradaki gelişmiş olimpiyatlarda başarı elde etmiş ülkelerin antrenörleriyle beraber bilimsel çalışmalara tabi tuttuk. Orada yaklaşık bir ay kaldılar. Hani bu tarz çalışmalar yaparak onların gelişimlerine de teknik olarak gelişimlerine de destek vermeye çalışıyoruz. Ülkemizde de şu anda 5 tane kademeden oluşan yüzme antrenörlük eğitimi oluyor. Tabii bu milli takım bazındaki antrenörlerimizin en az 3. ve 4. kademe
olma şartı aranıyor. Bu yeterliğe sahip olanlar milli takımda yüzme antrenörlüğü eğer sporcusu da başarılıysa yapabiliyor. Bununla ilgili tabii ki şu anda yüzmenin içerisinde yani sporun genelinde zaten bir bilimsel ve dijitalleşme çağındayız. Bu anlamda baktığımızda da yüzmede özellikle işte sporcuların kulaç güçleri, işte ayaklarını vurma güçleri gibi bilimsel metotlarla çalışma prensipleri de var. Bunlara göre bir antrenman planlaması yapılıyor. Bunu biraz açar mısın? Kulaç gücü. Kulaç gücü dediğimiz bununla ilgili mesela spor alanında ülkemizde çok nitelikli aslında hem devletin spor bakanlığının yapmış olduğu tesisler var hem de Antalya bölgesinde özellikle Gloria Sports Arena gibi bizim ve dünyaca ünlü tüm sporcuların oraya gelip kamp yaptıkları, yüzme alanında kamp yaptıkları tesisler var. Şimdi Burada kulaç gücünü de şöyle yapılıyor. Bir güç havuzu var. Yani dalgayla başa çıkabilmek için yani oraya atılan yüzücü o dalgalarla başa çıktıkça bir kulaç gücü gelişiyor ve bu düz havuzda da onun performansını arttırıcı bir etken oluyor. ölçümü var mı Tabii bunun? ki bunun tamamen dijital olarak spor bilimciler bunun değerlerini ölçüp onun eksiklerine göre bireysel antrenörüne bir çıktı veriyor diyelim. Bu çıktıya göre de tıpkı futbol, basketbol ya da diğer branşlarda olduğu gibi kişiye özel bir antrenman programlaması da yapılabiliyor. Bir yüzücü normalde sadece havuzda mı çalışır yoksa ağırlık çalışması, kas Tabii ki. gelişimi vesairesi için de Hepsi bir bütün. fitness çalışması var mı? Tabii kara antrenmanı dediğimiz kısım da var. Bunu da fitness merkezlerinde yapabiliyorlar. Sadece yani bir yüzücü havuzda yüzerek kendini geliştiremiyor. Tabii ki bunda bir fitness tarafı da olacak. İşte beslenme tarafı, pedagoji tarafı, yaşına göre bütün halinde zaten bilimin tüm değerlerinden faydalanıp doğru metodolojiyle çalıştığında da zaten o sporcu o alanda kendi kulvarında başarılı oluyor. Peki futbolla yüzmeyi karşılaştırdığınız zaman çok ilgi çektiği için futbolu karşı söylüyorum bunu. Eğitim, sistem, işte kulüp yönetimi, pazarlama vesaire konusunda yüzmeyle futbol ekonomisini Böyle bakıyorum olaya. Açıkçası ben hem futbolun içinden gelen bu işi profesyonel olarak yapmış hem babamdan dolayı bu işin içinde doğmuş bir spor insanı olarak, spor yöneticisi olarak tabii ki branş olarak farklılıklar. Biri takım sporu, biri bireysel spor. Baktığımızda tabii ikisinin de çok farklı yönleri var. Spor ekonomisi pastasında tabii ki futbolun Avrupa'da, dünyada ve ülkemizde de çok farklı bir ekonomisi var. Bu anlamda tabii ki ayrılan bütçeler farklı, bakış açıları farklı, eğitim düzeyleri farklı. O yüzden her birini kendi denkleminde değerlendirmek lazım. Tabii futbola olan yatırım yüzmeye olsa ülkemizde belki de çok daha farklı şeyler de gelişebilir. Ama ben önümüzdeki günlerde özellikle hani bu popüler branşların dışında kalan olimpik branşlara da çok değerli katkılar zaten yapılıyor. Hem sponsorların hem Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da güzel çalışmalar da yapılıyor. Özellikle siz ilk programa başladığımızda Los Angeles'ta bir madalya gelir mi dediniz. Ben bu madalyayı 2028'de ve ondan sonra yapılacak olimpiyatlarda özellikle yüzme özelinde olacağını bir işin içinde olan bir yönetici olarak öngörebiliyorum diyorum. İnşallah. Osman abi bugüne gelelim mi? Tabii. Şimdi bir değerlendirme isteyeyim. Şimdi ligde golcüler var. Yani Beşiktaş'ın yeni golcüsü var. Galatasaray'da Osimhen zaten silip süpürüyor her şeyi. Fenerbahçe'de Şerif geldi yeni golcü. Şöyle bir değerlendirirsen bu özellikleri nasıl değerlendiriyorsun? Osimhen'i biliyoruz. Bir değerlendirme alacağım ama yeni golcüleri de izlemişsindir sanıyorum. İzledim. Çok kısa da olsa. Her ikisini de izledim ki benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de en büyük eksiklik ileri uçta santrafor. Benim izlediğim kadarıyla ifade ediyorum. Şu anda tabii ki Fenerbahçe'nin hocası var, teknik direktörü var. Muhakkak canım. Mutlak Yani surette onlar çok daha biz yorum yapma ama hakkımızı kullanıyoruz. yorum yapma hakkını kullanmak durumunda kaldık. Ben şimdi bakıyorum Fenerbahçe'de en büyük eksiklik ileri uçta santrafor mevkiinde. Yani orada topu tutan, orada o golcülük vasfını ki golcülük vasfı çok ayrı bir olay. Ben hep söylediğim bir şey var. Futbolda gerçekten atanla tutan hep Evet. biliyorsunuz iyi olmalı ifadesi hep ortaya çıkar. Ama atan tabii ki çok daha üst seviyede bir seviye mazhar olur. Ama benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ta da bu eksiklik vardı. Beşiktaş'ta da ben zannediyorum bundan sonra önümüzdeki haftalarda daha olumlu bir çizgiye geleceğini düşünüyorum. O aldıkları oyuncu, yeni aldıkları oyuncu için. Fenerbahçe'de zaten bu eksiklik çok net belli oluyordu. Yani Fenerbahçe ekip olarak şöyle baktığınız zaman gerçekten mükemmel bir kadrosu var. Ama ileri uçta mutlak surette o golcülük vasfını ortaya koyacak mutlak surette. Çok kısa izledik Şerif'i. Çok kısa, çok hareketli ama Hareketli, canlı ben faydalı olabileceğini düşünüyorum ama acaba o takıma uyum sağlar mı sağlamaz mı biliyorsunuz. Yani işte Galatasaray'a Osimhen geldi.
Adam silip süpürüyor. Gerçekten mükemmel. Yani adama bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir golcü. Aynı takımda oynamak ister miydin abi? Ya Vallahi- Osimhen'le Galatasaray ya da Fenerbahçe değil. Osimhen'le birlikte bir golcü olsaydın. Olsaydık beraber oynardık. Olabilir. Hanginiz daha çok gol atardı? Vallahi ben şimdi şunu açıkça Ya sen şu anda oynayabilecek durumdasın da onun için söylüyorum maşallah. Mehmet, güzel kardeşim, ben açık ve net konuşayım sana. O zaman Allah rahmet eylesin Sabri Kiraz. Evet. O zaman evet, biliyorsun biliyorum. Sabri Hoca, ben de hocayken o zaman şöyle bir ifade kullanmıştı. Allah her antrenöre Ali Osman gibi futbolcu nasip etsin derdi. Ben inanın şunu söyleyeyim. Eğer diğer ekiplerde olsam, yani Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta olsam, o zaman ki şunu da açıkça söyleyeyim. Tesadüfen Alişen, biliyorsunuz. Allah sağlık versin, onu da şu anda rahatsız. Kendisi eşimle beraber Bodrum'da gezerken beni gördü. İlla akşam eve gel dedi. Akşam evine ziyarete gittim o zaman. İnanır mısınız? Orada da kapıdan içeri giderken eşim Hülya'ya dedi ki, eğer Fenerbahçe'ye gelseydi Metin Oktay'ın tacını alacak tek insandı dedi. Ben gerçekten yani o camialarda, yani Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'taki, Fener daha müsaitti görünen o şartlarda. Eğer gelsem inanın yani benim 40'tan aşağı atmazdım yani diye düşünüyorum ligde. Çok güzel. Hiç görüntüleri izledin mi? Şöyle çok araştırdım açıkçası teknik direktörlük dönemiyle ilgili. Tabii zaten canlı olarak şahit olduk ama futbolculuğuyla ilgili ben bir maçını, sadece Adanaspor'da oynadığı bir maçını izledim. Fenerbahçe'ye gol attığı Adana 5 Ocak Stadyumunda. Daha sağ, biraz önce bahsettiğiniz böyle balçık gibi bir sahaydı. Hemen ara vereyim. Sevindin mi Fenerbahçe'ye gol atınca? Fenerbahçe'ye Ankara'da biliyorsunuz 2 tane attım. Ama ben sevindin miyi soruyorum. Yok, ben Gol attın. Ankara Gücü formasıyla attığım zaman hep Tuzak böyle bir soru. Sevin. tuzak bir soru bu hakikaten. Mehmet'im, ben Ankara Gücü'nün inanır mısın efsanesi oldum. Ama o taraftarı sevgisi anlatılmaz. Yani ben o sevgiyi bana inanır mısınız yüreğime kazıdılar. Allah herkese nasip etsin. Öyle bir sevgiyi. O Gerçekten nedenden çok. dolayı her güzel. attığım golde onları, o taraftarı yemin ediyorum evine mutlu göndermek benim için en büyük bir keyifti. Peki Seçkin, TRT'de falan vardır o görüntüler ama şeyin Araştırdım araştırma. aslında. Bir tek bu maçı bulabildim. Hani Ankara Gücü döneminde özellikle babam 72-80 yıllar arasında Ankara Evet. Gücü'nde futbol oynadığı dönemde, o yıllarda böyle dönemde bir kayıplık var. Yani o kayıtları tam anlamıyla bulamıyoruz. Ama bununla ilgili hani benim de çeşitli görüşmelerim oldu. Çok da merak da ediyorum. Ancak bir maçını izleyebildim. O bile bende inanılmaz bir şey yarattı. Peki yani Ali Osman abi, teknik direktörlük. Şimdi bazen hani oynarken kendiniz bir şey yaparsınız ama teknik direktörken birilerinin bir şey yapmasını istiyorsunuz. Bazen ya Allah kahretsin deyip o formayı giyme isteği oluşuyor muydu? Bu teknik direktörlük görevimde biraz evvel ifade ettim. Bilimsel olarak çalışmayı ön planda tutardım. Ve bu konuda gerçekten çok mesafe kat ettim. O dönemde çıkardığım oyuncuların, inanır mısın, performanslarını o bilimsel çalışma neticesinde ortaya çıkarırdım ve onların performansını artırıcı özel çalışmalar yapardım. O daha büyük mutluluk verirdi. O müthiş bir mutluluk verirdi. Evet. Yani ben o dönemde çıkardığım oyuncular, inanır mısınız, isimlerini tek tek saysam yani onlarca diyebilirim yani, ki şu anda beni gördükleri zaman hepsi eşleriyle birlikte gelip elimi öperler. Allah sizden razı olsun derler. Bizim çocuklara ekmek kapısını siz açtınız derler. Bu çok güzel bir değerlendirme. Peki Seçkin, bir baskı yaratıyor muydu bu, yoksa bir avantaj mıydı böyle bir babaya sahip olmak? Şöyle yani bunu ikiye ayırmak lazım. Futbol oynadığım dönemde bir baskı oluşuyordu. Dediğim gibi hep şöyle bir baskı. Yani Bir babayla yarışma isteği mi bu? Daha benim başarılı olmak aslında ayrısı mı? bir yarışma isteğim babamda yoktu. Ona yetişmek mümkün değil. O ayrı bir şey ama tabii size o dönemki antrenörler için konuşuyorum. Antrenörlerin bakış açısında işte baban gibi vur, baban gibi gol at, baban gibi vole vur gibi hep bir o tarafa bir seni özendirme. Zaten özenen bir insanım ama sürekli bir kıyaslama oluyordu. O da bende bir baskı oluşturuyordu ve antrenörlerin, o dönemki antrenörlerin bakış açıları benim çok haz aldığım bir bakış açısı değildi. Hani beni daha çok performansımla, hani ben orada bir futbolcuyum ve beni bireysel olarak değerlendirilmeyi çok istiyordum ama maalesef o dönemde o anlamda bir baskı oluştu. Ama diğer yandan ikinci kısma geçersek, yöneticilik anlamında bana çok artı değerleri katıyor babam. Çünkü her gittiğim platformda ben babamın oğlu olmakta bir gurur duyuyorum. Çünkü babam her anlamda Türk futbolunda, Türk sporunda çok güzel izler bırakmış. Kesin. Bu benim için zaten çok önemli bir şey. Çok önemli bir yol haritası. Bu yol haritasında da benim kalabilmem çok önemli.
Ben de Türk spor yöneticiliği tarihinde belki de çok genç yaşta genel sekreter oldum. Daha önce futbolun içinde yöneticilik yaptım. Ama tabii benim de hedeflerim var, hayallerim var. Bakalım, yani şu anda bir şey konuşmak çok doğru değil ama özellikle Türk sporunun, babamın da biraz önce bahsettiği gibi, profesyonel spor yöneticiliği anlamında eksikleri her branşta var aslında. Sadece futbol odaklı konuşmayalım. Özellikle uluslararası temsillerde, ülkemize vizyon katacak çalışmalarda, projelerde mutlaka ben kendini geliştirmiş, farkındalık yaratan, dünya ile kendini, spor endüstrisiyle kendini meç etmiş spor insanlarına çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da çok büyük de bir, bana göre her branşta ayrı ayrı boşlukta var. Umuyorum, yani mütevazilik etmeyeceğim burada, benim gibi insanların da spor yöneticiliği alanında umuyorum sayısı artar. Ama benim tabii ki en büyük artı değerim babamın oğlu olmak benim için spor yöneticiliği alanında bana çok farklı değerler katıyor. Osman abi sadece gol atmamışsın. Pırıl pırıl da bir evlat yetiştirmişsin maşallah. Kızım da. Kızınızı tanımadığım için söylüyorum tabii. Kızım da aynı şekilde, o da İngilizce işletme mezunu. Şu anda Maşallah. Avrupa şeylerinde görevleri var. Kızım, torunumdan da bahsedebilirim. 2 tane torunum var. Oh maşallah. Bir tanesi Ankaragücü altyapısına verdim. Öyle mi? Şu anda altyapıda Futbol oynuyor. futbol oynuyor. Daha 12, 13 yaşında. Oo. Yiğit Halim. Bir de şimdi Seçkin'imin bir kızı oldu. Dünyalar güzeli bir torunum Maşallah. daha var. Buse Yaz. Yaz, evet. Ya Seçkin kız evladı sahibi. Aa, Bak evet. ne güzel bir duygu ya. İnanın, İnanılmaz. Yani burada tabii ki evlat ayrılmaz. Olmaz. Ayrı bir Çok mesele farklı ama. bir şey ama Ya, evet. Allah yolda bana- bile gelirken sürekli onun resimlerini gösteriyoruz falan böyle. Allah bana 2 tane gerçekten Pırıl pırıl sevdiğim, evlat pırıl pırıl vermiş. evlatlar verdi. Eşim Hülya 50. seneye gireceğiz neredeyse. Maşallah. O bizim başımızın tacı. Çınar. Çınar. Evin çınarı evet. Evin çınarı. Torunlarım da işte şimdi o tadı alıyorum. Allah herkese benim yetiştirdiğim evlatlar gibi, yemin ediyorum size, yani bunu açık Ne demedim, mutlu size. konuşayım. Ne mutlu. Böyle haysiyetli, onurlu, kişilikli evlatlar Ne nasip mutlu. etsin derim. Torunlarımı da inşallah aynı çizgide Ondan yetiştirmek şüphem yok. Böyle evlatlarla ondan hiç şüphem yok. İnşallah. Şimdi Ali Osman abi bizim tabii Corendon, biz programımızın sonunu bir uçuş hikayesine, simülasyonuna getiriyoruz. Şimdi bir uçuş sorumuz var. Bunu Seçkin'e soracağım tabii. Seçkin, Corendon'un uçuş noktalarından biri Evet. Hollanda. Ajax deneyimi sana ne kattı? Hollanda'da yaşadığın o dönem sana neler kattı? Deneyim bana bulunduğum alanda bir farkındalık yaratma gereği durdurdu. Yani çalıştığınız alan ne olursa olsun oraya gitmek bana bir vizyon kattı diyebilirim özetle. Ve çalıştığım alanda, özellikle spor yöneticiliği alanında, orada gördüğüm, edindiğim tecrübeler, aldığım eğitimler ülkemde de bunların yansıtabilmek adına bana bir vizyon kattı diyebilirim. Uçağımızın bir yükseliş anı vardır biliyorsun. Bir de aslında ben çok keyif alırım ama Türbülans. bazıları da çok korkar türbülanstan tabii. O uçağın hafif hafif o sallanması bana biraz Bazıları korkar. bazıları çok korkar ama bana hakikaten keyif verir o hafif hafif sallanması uçağın. Şimdi senin hayatında ki Ali Osman abinin hayatı da aynı şekilde böyle bir yükselişe, spor yöneticiliğinde yükselişe geçtim diye kendini tanımladığın bir an var mı? O an hangi andır? Aslında şu anda bulunduğum alan, yani genel sekreterlik yaptığım alan, spor yöneticiliğinde yetkimin olduğu, kuruma katkı verebilecek düzeyde bir yetkimin olduğu bir alan. Şu anda yükselişte olduğumu bu anlamda söyleyebilirim. Tabii ki biraz önce, yani bu işlerin özellikle tabii spor yöneticiliği alanında önemli olan sürdürülebilir kılmak bu yöneticiliği. İlerleyen dönemde de umuyorum kariyer yolumda türbülansa girdiğimde de o türbülanstan çok etkilenmeden yükseliş grafiğini hep yukarıya sağlayıp o stabil ortamda da gitmeye özen göstereceğim, çalışacağım. Tabii ki hayat neyi getirir, neyi götürür bilemeyiz ama hedeflerim hep uçak örneğini verirsek bu stabil anlamda onu sağlıklı şekilde indirip kaldırabilmek diyelim. Peki o zaman türbülans yaşama. İnşallah hiç İnşallah. türbülans yaşamazsın. Senin türbülansını sorayım Ali Osman abi. Futbol hayatında bu teknik direktörlük olur, futbolculuk dönemin olur. Belki de hayatın olur. Yaşadığın o türbülans anı var mı? O türbülansı nasıl atlattın? Türbülans mutlak surette oldu. Her zaman söylüyorum, o Sabri Hoca'nın ifade etmiş olduğu sözü ifade ettim, ortaya çıkardım biliyorsunuz. Allah her antrenöre böyle futbolcu nasip etsin diye ifade etti ki 60 yıldır futbolun içindeyim demişti. Ben onu hiç unutmam, evde o Tercüman Gazetesi'nde
Çok büyük bir o evde saklarım onu. Çerçeveye koydum ve orada sakladım. Şimdi şöyle söyleyeyim yani o dönemdeki şartlar farklıydı Mehmet. Yani çok farklıydı. Türbülanslar yaşadım. Nasıl okula gidiyorum, futbol oynuyorum. Futbolda başarı mutlak surette ortaya çıkması gerekir. Yani bu bilinci taşıyorum. Mutlak surette erken yatıyorum, kendime iyi bakıyorum. Ekstra kendim çalışmalar yapıyorum. Mutlak surette o hedeflediğim noktaya gelmek için çok büyük türbülansları atlattım. Yani o dönemdeki ifade etmek istediğim şey şu, türbülanslar her insanın hayatında inişler çıkışlar mutlak surette gösterir ve orada o düşüşler ve o çıkışlarda mutlak surette arayış içinde olur. Ama ben o arayışları çok bilinçli bir şekilde atlattığım diye düşünüyorum. O dönemde o türbülansların içerisinde güzel karakterimle, kişiliğimle, diğer arkadaşlarımla uyum içerisinde kendilerini bütünlük içerisinde, değerlendirme içerisine alarak o dostlukları da kurarak mümkün mertebe ki biliyorsunuz futbolda bazı zaman kıskançlıkları olur. Sizin yerinizde oynayabilecek oyuncular oluyor. O konularda falan orada işte bir zikzaklar oluyor. O zikzakları atlatmak benim için o söylemiş olduğum disiplin ve çok çalışmanın sonuçta beni o türbülanslardan kurtaracağına inandığım için o gerçekten hareket ettim ve istediğim noktaya geldim. Ali Osman abi çok teşekkür ediyorum. Yani bu teşekkürü sadece bu program için yapmıyorum. Futbola katkıların için yapıyorum. Ankara Gücü'ne katkıların için yapıyorum. Milli takıma katkıların için yapıyorum. İyi ki vardın. Keşke şu anda seni tekrar izleyebilme şansımız olsaydı. Çok farklı olurdu, buna eminim. Umarım ve diliyorum ki bir gün burada benim yerime bir başkası oturduğunda sevgili Seçkin'i de misafir eder ve Türk sporuna katkıları için çok teşekkür ederiz diye bir ifadede bulunur kendisi de. İkinize de, baba ve oğula, çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Ben de davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Mehmetciğim. Seni görmek bana ayrıca bir Çok teşekkür gurur verdi. ederim. Sağ olun. Yıllar Sağ sonra olasın. seni görmek Aynı şeref bana ait hakikaten. Sağ olun. şerefi yaşadım ben de. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.